Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere standartların dışında görünüme sahip bu nokta grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafiği yapacağınız sunumlarda farklı bir etki yaratmak için kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada göreceğiniz gibi ben tıkladıkça kırmızı noktaların yerleri değişmekte. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alacağım. Kopyalayacağım. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şurayı sileyim. Burayı daha sonra tekrar yapacağım. Şimdi bizim buradan 1'den 100'e kadar olan şu x ve y koordinatlarını bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için de şöyle bir yöntem uygulayacağız. Açmış olduğum bu internet sitesine geliyoruz. Buradan aşağıda şu linki tıklayacağız. Bu linki tıklayınca şu şekilde burası açılacak. Buradan da koordinatlara giriyoruz. Bu şekilde değerlerimiz açılacak. Bunları Ctrl A deyip hepsini alıyorum. Ctrl C dedim. Geldim şuraya yapıştırdım. Bu tek bir sütunda olduğu için, tek bir hücrede olduğu için bunu ayırmamız gerekiyor. Veri metni sütunlara dönüştür diyorum. Sınırlandırılmış olacak. Buradan sekme ve boşluk olacak. Şu şekilde bunu ayıracağız. Daha sonra bunlara başlık veriyoruz. Numara, X ve Y şeklinde. Ben burayı siliyorum tekrar. Sayfa 2'ye geldim. Siz de bu şekilde yaptınız bunu. Şimdi sadece verilerimi seçecek şekilde Shift'e basıyorum sağ ok, Ctrl'e basıyorum alt ok. Ekleye geliyorum. Buradan da şu nokta grafiğimi seçiyorum. Tabii bunu yukarı alacağım. Çok aşağıda kaldı. Bunu biraz büyütüyorum. Grafik başlığımı kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerimi kaldıracağım. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar düzenleyeceğiz bunları. Şuraya geliyorum eksenlere. -1 ile +1 arasında. Aynı şekilde şuna da geliyorum. -1 ile +1 arasında diyorum. Daha sonra grafiğimi seçiyorum. Buradan da yüksekliğini ve uzunluğunu eşitleyeceğim. 14'e 14 diyorum şu şekilde. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Grafiğimi seçiyorum. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şuradaki eksenleri artık kaldırabilirim. Şimdi şuraya giriyorum. D2 shift eşittir diyorum. Rastgele arada 0 ile 1 arasında parantezi kapatıyorum. Eşit 1 ise şurası, değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Tabi eğer demedim. Yanlış yaptık. Şimdi oldu. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Bunu Shift Ctrl Alt Ok seçiyorum. Ctrl C. Grafiğime geliyorum. Ctrl V diyorum. Şimdi grafiğimizi düzenleyelim. Şu noktaları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Şuradan işaretçiye geliyorum. Yerleşik diyorum ve şunu 20'ye kadar büyütüyorum. Buradayken rengini de ayarlayalım bunun. Kenarlı olmasın bu arada. Rengi gri olsun. Tabi biraz saydam olsun. 20'ye kadar getirelim. Daha sonra şu kırmızıları seçiyorum. Yine veri serisini biçimlendir dedim. Yine bunu seçtim. Bunu da 20'ye kadar büyüteceğim. Düz dolgu, kenarlık olmasın. Rengini de koyu yeşil olsun bu sefer de.
Grafimi seçiyorum. Veri seç. Şuradan şunu onaylıyorum. Tamam diyorum. Şunları gizliyorum. Formüller. Şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.